Merhaba arkadaşlar. Günnur Maden Birlikte Örelim YouTube sayfama hoş geldiniz. Bugün sizlerle gördüğünüz Selanik bebek battaniyesini öreceğiz. Battaniyemiz üçgen olarak örülecek. İki yandan 5 ilmekle başlayıp iki yanlarından arttıracağız. 12 Selanik kutusu olduğunda arttırmalarımıza devam edeceğiz. Ve her yüzden de önden ve arkadan da keserek daraltıp 5 ilmeğe kadar daraltıp battaniyemizi tamamlayacağız. Bu da gördüğünüz battaniyemizin arka yüzü 5 ilmekte bitecek. Ölçülerimiz 100 santime 100 santim olacak. Hazırsanız birlikte örelim. Evet arkadaşlar. Şimdi Selanik battaniyemizi birlikte öreceğiz. İpim Nako Elite Baby beyaz. 250 metre uzunluğunda anti peeling bir ipimiz. Renk numarası beyazın 208. 7 yumak kullanacağız bu battaniyemiz için. Şişimde 3,5 numara. Arkadaşlar sayfama abone olmadıysanız abone olmanızı rica ediyorum. Yorum ve beğenilerinizle de sayfamı desteklerseniz sayfamızı büyütürsek sevinirim. Battaniyemize 5 ilmekle başlıyoruz. 5 diş haroşa ördük. Kenar fırfırımız, başlangıç fırfırımız. Şimdi yanlarda fırfır oluşturacağız. Üçgen olarak öreceğiz, genişleteceğiz ve üçgen olarak da örüp keserek daraltıp bitireceğiz. İlk ilmeğimizin içinden şişimizi takıp bir ilmek attık. Bir daha attık. 5 ilmek artacak burada fırfır için. 3 4 ve 5. Bu 5 ilmek fırfırımız 5 diş örülecek, daralacak, tekrar genişleyecek. 5 ilmek fırfırımızı ördük. Bir arttırmamızı yaptık. Başlangıçtaki göbekteki bu 5 ilmek genişlediği için bu göbek olacak. Arka yüzde sadece başlangıçta sayıları denk gelsin diye arttırma yapacağız. İlmeğimizi aldık kenar fırfırımız için. Şişimizden bir ilmek doladık, çıkarttık. Bir ilmek daha, 2, bir ilmek daha, 3, bir ilmek daha, 4. Sayalım şimdi. 4 ilmek, bir ilmek daha, 5. Bu 5 ilmek kenarındaki fırfırımız. 5 ilmeğimizi örüyoruz. Sadece bir seferlik arka yüzde arttırıyoruz. Sayılarımız denk gelmesi için. Bunun dışında sürekli arttırmalar ön yüzde olacak. Arttırdığımız ilmeği örüyoruz. Kenar fırfır 5 ilmeğimizi örüyoruz. Dönüyoruz. 5 ilmeğimizi örüyoruz. Arttırdık. Ortadaki ilmeklerimizi örüyoruz. Arttırdığımız arka yüzdeki ilmeğimizi ördük. Arttırdık. 5 ilmek kenar fırfırımızı örüyoruz. Bu kenar fırfırlarımız 5 diş haroşa olduğunda kesilecek. Arka yüzde bütün ilmeklerimizi örüyoruz. Arttırdığımız ilmeği de ördük.
Arttırdığımız ilmeğimizi ördük. Kenar fırfırımızı ördük. Kenar fırfırımızdaki ilmeklerimizi 5 diş haroşa ördük. Bu ilmek attığımız sıra 2, 4, 5. Şimdi bu 5 ilmeğimizi 3 ilmeğini kesip 2 ilmeğe düşüreceğiz. Örerek kesme tekniğiyle bir ilmeği ördük. İkinci ilmeği üzerine attık. 1, tekrar kesiyoruz 2, bir daha kesiyoruz 3 ve 2 ilmek bıraktık. 5 ilmekli 3'ünü kestik. 2 ilmeğimizi ördük. Bir arttırmamızı yaptık. Orta göbekteki battaniyenin ana ilmeklerini örüyoruz. Beş ilmeğimiz kaldı. Fırfırda arttırmamızı yaptık. Bu kenar fırfırındaki 5 ilmeğimizi de ördük. Burada da 5 diş haroşa oldu. Burada da 3 ilmeğimizi keseceğiz. 1, 2 ve 3. Bir fırfır ilmeğini de kestik, ördük. Arttırdığımız ilmeğimizi ördük. Şimdi bu kestiğimiz fırfırdaki 3 ilmeğimizi arttırıp tekrar 5 ilmek yapacağız. Başlangıçtaki gibi ilk ilmeğin içinden şişimizi takıp bir ilmek çıkarttık. 1 daha 2, tekrar çıkarttık 3. Yine fırfırımızı 5 ilmek yaptık. Yine 5 diş haroşa olana kadar öreceğiz. Tekrar 3 ilmeğini kesip daraltacağız. Arttırmamızı yaptık. Bu kenar fırfırındaki ilmekler dışında orta battaniyemizin ana ilmekleri arttırmalarla birlikte 23 ilmek olana kadar haroşa öreceğiz ve örgümüzün arka yüzünden Selanik kutumuzu kuracağız. Kenarlarda 6'şar ilmek olacak fırfır dışında. 1, 2, 3. Selanik kutumuzda 11 ilmekten oluşacak. Selanik kutuları 11 ilmek ve 11 diş haroşa olarak örülüyor. Daha sonra yanlardan 11 sıra haroşa ördükten sonra yanlarda fırfır dışında 17 ilmek artmış oluyor arttırmalarla birlikte. Bu 17 ilmeğin 11 ile ikinci Selanik kutuları kuruluyor. Şimdi 11 Selanik kutusu oluşturmak üzere 23 ilmek ortada ilmeklerimizi arttıralım. 23 ilmek ortada arttırdık. Kenar 5 fırfır ilmeğimiz, onun dışında arttırdığımız ilmekler dahil 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 ve 23. Örgümüzün ters yüzünde Selanik kurulumunu yapacağız. Kenar 5 ilmeğimizi örüyoruz. Fırfırımızı. Arttırdığımız ilmek dahil 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ilmek ördük. Düzle başlayacağız. 11 ilmek, bir ters, bir düz öreceğiz. 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Düzle başladık, düzle bitirdik. Şimdi 6 ilmek kalacak kenarda. 2, 3, 4, 5, 6. Arttırdığımız ilmekle beraber 6 ilmek. 5 ilmek de kenar fırfır ilmeğimiz. Şimdi bu fırfırlarımız 5 diş oldu. Bunları yine 2 ilmeğe düşürelim. 3 ilmeğimizi keselim. Bunları unutmayalım arkadaşlar. 2, 3. Bir ilmek daha ördük. 5. Arttırmamızı yaptık. Burada şimdi 6 ilmeğimiz olacak. 2, 3, 4, 5, 6. Ters ilmekleri ters öreceğiz. Düz olan ilmeği normal ilmek örer gibi değil, örgü örer gibi değil, bir alttaki boşluğundan gireceğiz. Yalancı Selanik yapıyoruz. Tersleri normal ters örüyoruz. Düzleri göbeklerinden girip ipi çıkartıyoruz. Ters ördük. Şişimizi bir alttaki boşluğa, buraya değil, bir alttaki boşluğa sokup bir ilmek çıkarttık. Tersi ördük. Düzü Selanik'e çevirdik. Tersimizi ördük. Düzü bir alttaki boşluğa girerek ördük. Tersimizi ördük. Kenardaki kalan 6 ilmeğimiz, arttırmamızı yaptık. Fırfırımız için 5 ilmeğimizi ördük. Burada da 5 ilmeğimiz 5 sıra oldu. Bu ya kenarda da bunları da keserek yine 2'ye düşürüyoruz. 3 ilmeğimizi kestik. Arttırdığımız ilmeğimizi ördük. Kenardaki Selanik'in dışındaki haroşalarımızı ördük. Bakın düz ilmek geldi. Düzle başlamıştık ya, arka yüzünde düz ilmek geldi. Yine bunu Selanik'e çeviriyoruz. Göbeğinden şişimizi sokup ipimizi çıkarttık. Tersi ördük. Tersler ters örülüyor. Düzler normal ilmek şeklinde değil, göbeğine batarak şişimizin ilmeği çıkarıyoruz. Tersimizi ördük. İlmeğimizi göbeğinden çıkarttık. Tersi ördük. Normal olarak değil, bakın. Alttan, alttaki boşluktan şişimizi takıp ilmeğimizi alıyoruz. Alttaki boşluktan tersler normal örülüyor. Yine alttaki boşluktan girdik. İlmeğimizi çıkarttık. Kenardaki haroşalarımız, Selanik dışındaki haroşalarımızı ördük. Arttırmamızı ördük. 2 ilmeğimizi ördük. Bu 2 ilmeğimizi yine şişimizin ilmeğin içine takarak bir arttırmalar yapıyoruz ve 5 ilmeği yine çıkarttık. 2, 3, 4, 5 arttırmamızı yaptık. Örüyoruz. Haroşalarımızı, tersimizi ördük. Şişimizi ortadan ilmeğimizi çıkartarak aldık. Bakın normal değil, alttaki boşluktan alttaki boşluğa girip 11 diş
haroşa olana kadar bu Selanik kutumuzu örüyoruz. Yanlardan arttırmalar devam ederek fırfırlarımızı arttırıp keserek 11 diş haroşa olana kadar bu Selanik kutumuzu örüyoruz. Ön yüzümüzdeyiz. Son sıra arttırmamızı da yapalım. İkinci kutuları örmeye başlayacağız. Kenar fırfırımız 5 sıra olmuş. Onları kesip 2 ilmeğe düşürüyoruz. Arttırmamızı yapıyoruz. Kenarda Selaniklerin dışındaki haroşa ilmeklerimiz arttırdığımız ilmeğimizle birlikte 17 ilmek olacak. 17 ilmek olduğunda arka yüzden, örgümüzün arka yüzünden yeni Selanik kutuları oluşturacağız. Tersimizi örüyoruz. Yine göbeğinden batıp şişimizi, Selaniklerimizi örüyoruz. Ters ördük, göbeğinden battık, Selanikimizi ördük. Ters örüyoruz, Selaniklerimizi örüyoruz. Göbeklerinden batıyoruz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 arttırmayla birlikte. Selanik kutularının yanında 17 ilmek oluştuğunda arttırmayla birlikte 17 ilmek olduğunda yanlardan bir Selanik kutusu daha başlayacak. Örgümüzün arka yüzü Selanik başlangıcımızın dışında 11 diş haroşa olacak. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Selanik kutuları örgümüzün ters yüzünde kurulacak her seferinde. Kenar 5 ilmeğimiz, burada da yine 5 sıra oldu. Düşürdük 2 ilmeğe, 3 ilmeğimizi kestik. 2 ilmek fırfırımız, bir arttırdığımız ilmek. İpimizi rahatlatalım. Bir arttırdığımız ilmek, 2, 3, 4, 5, 6. Yine düzle başlayıp düzle biten 11 ilmek, bir ters, bir düz örüyoruz. Tersimizi ördük. Düz, ters, düz, ters ve düzle bitti 11 ilmek. Bu Selanik kutusu 11 ilmeği de haroşa olarak örüyoruz. Bunları haroşaya çeviriyoruz. Bu 11 ilmek Selanik kutumuz haroşaya çevirdik. Yine düzle başlayacağız. İki yanlarda Selanik kutusu oluşacak. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. 6 ilmek haroşa olacak. 1, 2, 3, 4, 5, arttırdığımız ilmekle 6. 2 tane de kenar fırfırımızdan kalan ilmeğimiz. Bunları yine 5'e çıkaracağız 3 tane arttırarak. Kenar ilmeklerimizi arttırarak yine 5 tane fırfır ilmeği yaptık kenara.
3, 4 ve 5. Arttırmamızı yaptık. Burada şimdi 6 tane haroşa var. Bir ters ilmeğimiz. Tersimizi ördük. İlk ilmek ters oluyor. Yine Selanik kutusu yapmak için düz ilmekleri Selanik'e çeviriyoruz. Göbeklerinden batarak deliklerin ilmek alıyoruz. Normal değil, göbeklerine batarak göbeğinden battık. Tersimizi ördük. Selanik'imizi ördük. Tersimizi ördük. Bu 11 ilmeğimiz haroşa oluyor. Bunları haroşaya çevirdik. Haroşa olarak örüyoruz. Yine bu Selanik kutularımız arka yüzde 11 diş haroşa. Selanik kenarındaki haroşa ilmekleri arttırmayla 17 ilmek olana kadar arttırıp 3. kutu Selaniklerimizi yapacağız. Selanik'i çevirdik göbeğinden. Tersimizi ördük. Kenardaki haroşalarımızı örüp arttırmamızı yaptık. Şimdi bu arttırdığımız ilmekler, Selanik kutusunun yanında arttırdığımız ilmekler, en son arttırdığımız ilmekle birlikte 17 ilmek olana kadar ve ters yüzde 11 diş haroşa sırası olana kadar bu Selanik kutularımızı da örelim. 3. Selanik kutularımızı hazırladık. Kenarda Selanik kutumuzun dışında 17 ilmek, arttırdığımız ilmekle birlikte 17 ilmek haroşa ilmeğimiz vardı. Ve fırfır içinde 5 ilmek fırfırımız. Arkadan bir ters bir düz kurduk. Şimdi kenar fırfır ilmeklerimizi örüyoruz. 4, 5 arttırmamızı yaptık. Burada 6 ilmeğimiz olacak. 2, 3, 4, 5, 6 ilmek. Tersle örüyoruz. Ters ilmeğimizi, düz ilmeğimizi ortadan batıp 2 ilmeği birlikte çıkararak Selanik'e çeviriyoruz. Battık. Tersimizi ördük. Selanik'e çevirdik. Arka yüzde bir ters bir düz örüyoruz. Kutuları hazırlamak için ön yüzde de düzleri Selanik'e çeviriyoruz. Selanik üzerindeki ilmeklerimiz artık haroşa oldu. 11 Selanik ilmeğimiz haroşa olarak devam edecek. Yine ters ördük, düzü haroşa, özür dilerim, Selanik'e çevirdik. Tersi ördük. Tersimizi ördük. İlmeğimizin ortasından batıp şişimizi çıkartıyoruz. Selanik olarak örüyoruz. Haroşalarımızı örüyoruz. Arkadaşlar bu Selanik kutularımız artarak 12 Selanik kutusu olana kadar öreceğiz. 12. Selanik kutumuzun ön yüzde 6 diş haroşa olana kadar da örelim. Daha sonra her iki yandan önde ve arkada önde arttırmaları yapıp
keseceğiz. Arkada sadece keseceğiz. Ve battaniyemizi daraltmaya başlayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Arttırmamızı yaptık. Kenar fırfırımızı ördük. Şimdi örgümüzü ön yüzünü çevireyim. Bu Selanik kutularımız 12. kutunun ön yüzde 6 diş haroşa olana kadar yanlardan arttırıp kutularımızı ekleyerek örgümüze devam edelim. Battaniyemizi ilerlettik. Şu anda Selanik kutularımızdan 2, 4, 6, 8, 10 ve 12. kutudayız. 12. kutumuzun 2, 4, 6. Örgümüzün ön yüzü, battaniyemizin ön yüzü ve 6 diş haroşa ördük. Bu sırada kesmeye başlayacağız. Kenar ilmeklerimizi, fırfırımızdaki ilmeklerimizin artış sırası bu sıra. 3 ilmeğimizi yine şişin ilmeğin içinden geçirerek arttırdık. 5 ilmeğimizi örüyoruz. Kesmeler her sırada, önde ve arkada her sırada yapılacak. Önde arttırmalar devam ettiği için eksilen ilmekler sadece arkadaki kestiğimiz sırada olacak. Arttırmamızı yaptık. 5 ilmeğimizi ördük. Arttırmamızı yaptık. Battaniyemizdeki ilmeklerinden 2 ilmeği birlikte alarak kesiyoruz. Ve arttırmayı yaptığımız için de tabii ki bu sırada ilmek sayısı azalmamış oluyor. Arttırma yapmazsak birdenbire daralacağı için battaniyemiz şekli bozulacak. O yüzden arttırmalarımızı yapmaya devam edeceğiz. Ve her sırada keseceğiz. Ön yüzde de arka yüzde de kesme işlemlerimizi 5 ilmeğimiz kalana kadar, başlangıçtaki 5 ilmeğimiz kalana kadar devam edecek. Şimdi sıra sonuna gelelim. Sıra sonunda da kesme işlemini birlikte yapalım. Sıra sonuna geldik. Kenardaki haroşa ilmeklerimizi örüyoruz. Pardon. 2 ilmek kenar fırfır ilmeğimiz. O ilmeklere gelmeden battaniyemizdeki 2 ilmeğimizi kesiyoruz. Arttırmamızı yapıyoruz. Fırfırımızdaki 2 ilmeğimizi örüyoruz. Geri dönüyoruz. Bu 2 ilmeğimiz fırfırımızı yine ilmeklerin içinden ilmek çıkartarak 3 ilmek ekleyerek 5 ilmek yaptık. Fırfırımızı örüyoruz. Arttırma yaptığımız ilmeği de örüyoruz. Kenar fırfır ilmeği, arttırma ilmeğimiz dışında battaniyemizdeki 2 ilmeğimizi kesiyoruz. Ön yüzde ve arka yüzde birer ilmek her sırada kesiyoruz. Ve örmeye devam ediyoruz.
Birkaç sıra ördükten sonra daralma şeklini hep birlikte göreceğiz. Örmeye devam edelim. Sıramızın sonuna geldik. Kenar haroşalarımızı örüyoruz. Bakın kenar ilmekleri 5 ilmek, 2, 4, 5 ilmek. Arttırdığımız ilmek dışında battaniyemizin ana ilmeklerinden 2 ilmeği birlikte örerek kesiyoruz. Arttırdığımız ilmeği örüyoruz. Kenar ilmeklerimizi 5 ilmeğimizi örüyoruz. Geri dönelim. Tekrar buradan yine keseceğiz. Oldukça genişlediği için biraz zor oluyor. Kenar 5 ilmeğimizi yine ördük. Yine arttırmamızı yaptık. Bakın arttırmayı yaptıktan sonra battaniyemizin kendi ana ilmeklerinden 2 ilmeği birlikte alarak kesiyoruz. Bu kenar ilmeklerimiz 5 ilmeğe düşene kadar keseceğiz. Ondan sonra 5 ilmeğe düştükten sonra bu Selanik kutularını bu haroşaların üzerine alacağız. Bu Selaniklerimiz 11 sıra tamamlandığı için bu Selaniklerimiz haroşaya dönüşecekler. Şimdi başa kadar örelim. Selanik kutularımızı Selanik olarak, haroşalarımızı haroşa olarak devam edelim. Sıra sonunda da yine aynı şekilde keseceğiz. Kenardaki bu haroşa ilmeklerimiz fırfırımızın dışında kalan haroşa ilmeklerimiz arttırma ilmeğimizle birlikte 5 ilmek kalana kadar kesmeye devam edeceğiz. Sıra sonuna geldik. Selanikimizi örüyoruz. Göbeğine batıyoruz. İlmeklerimizin yalancı Selanikimizi örüyoruz. Kenar ilmeklerimize geldik. Ve ön yüzde fırfırın dışındaki fırfır için 2 ilmeğimiz kalmış, burada kestik. Onun dışında artan ilmekle birlikte 2 ilmeği birlikte alıyoruz, kesiyoruz. Tek ilmek bir kesim yapmış olduk. Arttırmamızı yapıyoruz. Kenar fırfırımızdaki 2 ilmeğimizi örüyoruz. Şimdi 11. sıraya geldik. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Şimdi bu Selanik kutumuz haroşaya dönüşecek. Buraya Selanik yapacağız. Bakın daralmaya başladı battaniyemiz. Fırfırımızın artışını yapalım. 1, 2 ve 3.
Fırfırımızı örelim. 3, 4, 5. Arkada arttırdığımız ilmeği örüyoruz. Bunu kesersek ajur oluşmaz. Battaniyemizin kendisindeki ilmeklerden 2 ilmeği birlikte alıp kesiyoruz. Ve bu Selanik olan, bakın burada arttırdığımız ilmekle birlikte 5 ilmek kaldı. Fırfırımız 5 ilmek, arttırdığımız ilmekle birlikte 5 ilmeğimiz var. Bu 5 ilmekle birlikte Selaniklerimizi haroşaya çeviriyoruz. Ve daha önce yaptığımız gibi haroşaları bir ters bir düz olarak, yine düzle başlayıp bir ters bir düz olarak 11 ilmeği örüyoruz. On bir ilmeğimizi ördük. Bunlar ön yüzde Selanik'e dönüşecek. Selanik olanları da haroşaya çeviriyoruz. Başa kadar devam edelim bu şekilde. Haroşalar bir ters bir düz olarak örülecek. Selanik olanlar da haroşa olarak örülecek. Ön yüzde bu bir ters bir düz ördüklerimiz Selanik oluşacak yine. Son kutumuzu da, haroşa kutumuzu da bir ters bir düz yaptık. Şimdi Selanik'imizi haroşaya çeviriyoruz. Yine burada fırfırımızın dışında 5 ilmeğimizin dışında 2, 4, 6 ilmeğimiz var. Şimdi bir ilmeğimizi keseceğiz. 2 ilmeği bir ilmek yapacağız. Arttırdığımız ilmekten önceki 2 ilmeğimizi kesiyoruz. Bir ilmek oluyor. Arttırdığımız ilmeği örüyoruz. Kenar ilmekleri örüyoruz. Arka yüzde arttırdığımız ilmekten önceki 2 ilmeği kesiyoruz. Ön yüzde arttırma yapıp battaniyenin ana ilmeklerinden kesme yapıyoruz. Ön yüzdeyiz. Kenar fırfır 5 ilmeğimizi yine ördük. Arttırmamızı yaptık. Bakın bu artan ilmek, arkada ördüğümüz ilmek. Bu ilmeği kesiyoruz. 5 ilmek arttırma ve 1 ilmek kestik. Şimdi yine haroşa ilmeklerimizi örüyoruz. Diğer Selanik yapacağımız ilmeklerimizi yine bir ters bir düz örmüştük. Arka yüzde bunları düzleri Selanik olarak örüyoruz. Bu şekilde keserek battaniyemizi daraltalım. Bir miktar örelim. Battaniyemizi biraz daraltalım. Son Selanik kutumuzu da yaptık. Şimdi örgümüzü kapatıyoruz.
Kenar fırfırlarımızın 5 ilmeğimizi kesiyoruz. İki, 5 ilmeğimizi kestik. Bu arttırdığımız ilmekle beraber bunu da keselim. Ortada 5 ilmek kalacak çünkü. 2, 3, 4, 5. 5'e kadar gidelim. Buradaki 5 ilmeğimizi de keselim. Buradaki fırfırımızı da kesiyoruz. Evet. Şimdi ortadaki ilmeklerimizi bu taraftan tekrar keselim. 5'e düşürelim. 2, 4, 6, 7 ilmeğimiz var. Birer ilmek iki yanlardan tekrar keselim. 5 ilmeğe düşürelim. Buradan da kestik. 5 ilmeğe düşürdük. Bu 5 ilmeğimizi de 5 sıra başlangıçta ördüğümüz gibi pardon 5 sıra haroşa olarak örüp battaniyemizi tamamlayalım. Beş diş haroşa olarak örüp başlangıçta 5 diş haroşa sırası ördük. 5 ilmekle öyle başladık. Böyle de bitireceğiz. Son sıramız. Beşinci sıramızı da örüyoruz. Evet. 2, 4, 5 sıra oldu. Şimdi bütün ilmeklerimizi keselim. Bir de kilitleyelim, bu ilmeğimiz kaçmasın. İpimizi de keselim. Battaniyemizi tamamlamış olduk. Bu ipimizi de yürüterek buradan saklayalım arkadaşlar. Çirkin gözükmesin. İlmeklerin arasından bir iki sıra yürütürsek bu kadar yeterli sanırım. Evet. Battaniyemizi tamamlamış olduk arkadaşlar. Bu anlatımımı beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayınız. Örecek olan arkadaşlara kolay gelsin. Bir sonraki videomda buluşmak üzere. Sağlıkla kalın.